Hoş geldiniz. Merhaba Doğan Cangal hocam, İzzet Nazlı Aka. Çok çok teşekkürler bizi kabul ettiğiniz için, bu söyleşiyi kabul ettiğiniz için. Emeklerinize vefayen ben çok heyecanlıyım. Sizin hakkınızda da harika şeyler duydum. Sizi keyifle dinleyeceğiz. Hoş geldiniz diyorum. Buradan İzzet Nazlı Aka'ya sözü bırakıyorum. Çok teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz. Ben de çok memnun oldum. Bazı şeyleri ifade etmekte geç bile kaldık aslında. İzzet'i söyleyip durdum ben doçent olmadan önce doktora tezi sırasında. Yani şu Türk violonselcilerini ele al, tez konusu olarak işte şunları kaç tane Türkiye kaç tane Cumhuriyet'ten beri gelmiş. Onlar hep yan çizdi. Ondan sonra bir kızın teklifini gerekiyormuş demek ki. O şekilde başladı. Evet, hoş geldiniz. Doğan Hocam her zamanki gibi formunda hiçbir şeyde hani hiçbir kayıp yok kendisi. %100 performansta her zamanki gibi alıştığımız şekilde. Bugün ilk gerçek röportajımızı yapıyoruz bizim açımızdan. Bizim için Türkiye Cumhuriyeti'nde violonselin mihenk taşı olmuş bir kişiyle beraberiz. Onunla röportaj yapabilme şansına eriştik. Benim için gurur verici bir an kendi açımdan. Hem kendisi benim sanata yeterlik derecemi birlikte okuduğum, bana mezuniyetime kadar inanılmaz katkısı bulunmuş. Ondan sonra da yıllar içinde katkılarını hiç esirgememiş bir insan. Kendisi daha önceki röportajda da bahsetmiştim. Bizim büyük hocamız. Birçok açıdan şu an Türkiye'de violonsel eğer popüler bir çalgıysa veya çalınabiliyorsa ya da düzgün çalınabiliyorsa bunun en önemli sebeplerinden biri olan bir kişiden bahsediyoruz. Şu an sizin YouTube'da gördüğünüz, Facebook'ta rastladığınız eğer bir Türk cellist varsa %99 bir şekilde Doğan Hoca'yla bir yerde karşılaşmıştır. Bir şekilde tedrisatından geçmiştir diye düşünüyorum. Metinleri soruya bıraksın. Peki. Arkamdan söyle. Şımarık belki hiçbir şey söylemem sonra. Nasıl arzu ediyorsanız. Şimdi hocayı önce bir çok kısa geçmişinden bahsetsin kendisi. Sonra da asıl konumuz olan Türk violonsel eserleri ve hocanın Türk violonsel eserleri hakkında yaptıklarına geçelim. Hocam lütfen biraz çok kısa kendinizden bahseder misiniz? Tamam, çok kısa. Doğum tarihim 1938 Adapazarı. 20 Temmuz. Ondan sonra 4 yaşına kadar Adapazarı'nda kaldık. Ta ki büyük zelzele oluncaya kadar 4 yaşında zelzele oldu. O 5-10 bin kişi öldü Adapazarı'da meşhur. 1942 yılında. Evin altında kaldık. Ben şimdi bedava yaşıyorum, bedava konuşuyorum yani şu anda. Allah'tan 2 abi parktaydı, yakındaki bir parktaydı. Evi yıkıldığını görünce geldiler, tepemizde çatıda dolaşıyorlar. Tek avantajımız o şekilde kurtulmamızın sebebi de ev ağaçtan yapılmış olması. Kibrit kutusu gibi bahçeye doğru yıkıldı. Bir de daha büyük şansımız tam karşı köşemizde itfaiye var. Ve itfaiye çok yardımcı oluyorduk itfaiyecilere. Bahçemizde piknik yapıyorlardı falan filan dut ağacı altında. Onlar gelip çatıyı açtılar ve kurtardılar bizi. Yani o şekilde bir hayata yeniden başlamış oldum. O korkudan Adapazarı'ndan kaçtık, Eskişehir'e geldik. 1942 yılında. Ondan sonra işte 7 yaşında ilkokula başladım. Adapazarı'ndan sonra Dumlupınar İlkokulu. Orayı bitirdikten sonra 2 yıl sanat okuluna gittim. Bu arada sanat okuluna giderken ortanca abi, yani benden büyük olan 11 yaş var aramızda, Nurhan Cangal, Gazi Eğitim Enstitüsü'nün müzik bölümünde okumaya başlamıştı. Ve müzikle çok ilgileniyordu. Yazları geldikçe beni halk evlerine götürürdü. Halk evlerinde bahçeye müzik yayını yapılırdı. Bu şekilde bana izahlı müzikler dinletmeye başladı. Bir müziğe girişim oldu. O sanat konudan da sıkılmış oldum zaten. Bana ağır geldi. Tesbihçilik, torcılık, marangozluk. Şimdi evin bütün işlerini ben yapabiliyorum. Allah'tan onun da faydası oldu yani. Sonra işte konservatuvara hazırlandım.
Mandolinde kendi kendime kulak çalıştım falan filan. 1952 yılında konservatuvara kabul ettiler. Eksik olmasınlar. Teşekkür ederim hocalarımıza. O şekilde konservatuvara başlamış oldum. Martin Bormann ile 9 sene okudum. Martin Bormann'ın ilk geliş senesiydi 52. Daha önceden Salderelli ve David Zeykin vardı okulda hoca olarak. Ben 1961 yılında mezun olunca Eğitim Bakanlığı'nın bursuyla Paris'e bursuna müracaat ettim önce. Fakat hocam Alman, Martin Bormann, o da Alman bursu bulmuştu bana. Ben Fransız bursunu tercih ettim. O sıralarda Navara'nın plakları gelmeye başlamıştı. Fournier'in, Navara'nın, Fransızları ya da işte Kazansın falan plakları gelmeye başlamıştı 55'li 60'lı yıllarda. Büyük bir hayranlıkla Navara'yı dinliyorduk hep beraber toplanıp öğrencilerle. Ben de Navara'yı tercih ettim. O sırada Almanya'da gidecek olan kimse de Fleischhauer falan gibi bir isimdi galiba. Almanya'da o zamanlar pek iyi bir konserci yoktu. O da savaş sebebiyle bütün sanat kurumları daha Navarra o zaman Death Motif'ine başlamamıştı. Daha çok hayır, çok daha sonra. Yani 60'ta falan başlamış olması lazım. 65'te falan. Death Motif'e. Evet. Bu şekilde ben Navara'ya gittim. 62 yılında mezun olacak. Ocak ayında École Normale de Müzik'te yüksek lisans Premier Nobel ile verdiler. Ben almadım. Onlar verdi. O şekilde bir de ödül kazandım. Sarkorto'da o Premier Nobel ödülü alanın bir konser verme hakkında veriyorlar Sarkorto'da. Orada bir yıl bekledim. Sene sonuna kadar. Haziran ayında bir resital yaparak Navarra'nın piyanisti Jacques Rodiso'yla yurda döndüm. Ekim ayı aşağı yukarı Haziran, Temmuz'da yurda döndüm. 1966. Ve ben askere yazıldım Ekim ayında. 68'e kadar da askerliğim sürdü. 8 yıl askerken okulun ilk Türk hocalarından Nusret Kaya başka bir yere, nereye gitmişti acaba? Cezayir, evet. İlk öğrencisi de karşımda oturuyor. Eşim olur kendisi, Güleren Cangal. Öbür soyadıyla Aykal'dır. Güleren Aykal. Nusret Kaya'nın öğrencisiydi. Ben bir sene daha kalmayı düşünüyordum Fransa'da. Biraz daha devam etmek istiyordum. Fakat bana emir geldi. İşte öğrenci boş. Nusret Kaya Cezayir'e gitmiş. Öğrenciler boşta bekliyor. Çabuk gel, ders vermeye başla. Onun için Güleren Cangal için mecburi döndünüz. Mecburi bir dönüş oldu tabii. Sonra işte 2 sene askerliğim sürdü benim. Askerlik sırasında 67 yılında gayri resmi olarak, yani resmi de sayılabilir, yarı resmi derslere başladım. Ben de askerdeyken Aslı ve Pınar'la birlikte ders yapıyordum. Tabii Deniz Kuvvetleri'ne derse geliyorlardı ikisi. İnsan onu durduramıyor. Yani işte askerliğe kadar anlattım. Daha fazla istemez. Ağzınıza sağlık. Bilmiyorum. Nasıl isterseniz. Çok güzel özetlediniz. Yaşam hikayeniz bile bizler için bir ders gibi gerçekten. Ne kadar güzel. İyi ki abileriniz yakınmış, iyi ki eviniz ahşapmış, iyi ki itfaiye yakınmış da kurtarmış sizi. Evet. Ve böyle güzel işler yapmışsınız. Yani Cangal ailesi zaten Türkiye, benim kullandığım tabirle entelektüel müzik tarihinde çok önemli bir yere sahip. Sadece Doğan Hoca değil, o ailenin birçok ferdi şu an aktif olarak daha önce emekli olmuş olanları da var. Hep bu müziğin bir parçası oldular, olmaya devam ediyorlar. Her biri ayrı ayrı önemli insanlar. Hocam, hani siz tabii asıl bizi de etkileyen o hocalık döneminizi ayrıyeten konuşuruz ama Türk viyonsel eserleriyle ilk karşılaşmanız ne zaman oldu? İlk hangisiyle
iletişime geçtiniz? Rahmetli Necip Kazım Akses hocamızın ilk eseri, ilk violonsel eseri daha doğrusu, poemle tanıştım. Okula gelip çıkarken karşılaşıyorduk. Sana bir şey vereceğim dedi. Bir baktım elinde kocaman A4'ün 2 misli büyüklüğünde kağıtlarla bana geldi. Doğan Cangal, sevgili Doğan Cangal oynasın diye imzalamış. Oo. Evet. O nota nerede hocam şu an? Gösteririm sonra. Tamam. Onu alacağım. Vallahi kusura bakmayın. Olur tabii. Bir fotokopisi de iştisi alırsak evet, harika olur. Evet. 62'de konservatuvar yayınları olarak çıkmış sanıyorum. Evet, 62'de o zamanlar kütüphanenin girişinde ufacık bir oda vardı. Yahya Bey diye, ismini hiç unutmam. O çok efendi bir insan. Nota yazardı elle. Önce Aydengel kağıtlarına yazılırdı onlar. Sonra başka bir makinelerle çoğaltılırdı o. Bana o notayı vermiş. Aslında o eser daha önce yazılmış. 46. 62'de basılmış fakat bizdeki kaydı 1946 hocam. İşte doğru, 1900 yok. Poemi önce keman ve piyano için yazmaya tasarlamış. Ondan haberiniz yok herhalde. 1940'larda ilk müsveddeleri kağıda geçirilmeye başlamıştı. Bu çalışmayı gören violonselci David Sirkin, ondan bahsedeyim isterseniz. Lütfen hocam, lütfen. Konservatuvarın ilk önemli violonsel hocalarından Rus Yahudisi, ihtilalden 1917'lerden kaçıp İstanbul'a yerleşen ailecek gelmişler. Sonra onun kız kardeşiyle de tanıştı. Bunu da ayrıca anlatırım herhalde. O görüyor bu yazıyı. Bu çalışmaya göre violonselci David Sirkin bestecinin fikrini çeldi. Keman ve piyano için yazmış aslında, başlamış. Çalmış, violonseli çevirmiş. Violonselde olmasına vesile olmuş. Akses 46 yılında tamamlanan ve ilk defa aynı yılın 29 Haziran'ında Devlet Opera binasının açılışında Antonio Saldarelli, David Sirkin'den sonra gelen violonselci. David Sirkin'i atlamayayım o zaman. David Saldarelli'ye sonra gelin. David Sirkin çok önemli, büyük bir violonselci. Gerçekten. Yani o zamanın Kuseviski, yani Rostropovich'in hocalarında Rostropovich hocası olarak kabul etmez. Kimseyi hocası olarak kabul etmez. Babasıyla başlamış. Ondan sonra kendi kendime öğrendim diyor. Her neyse. David Sirkin çok büyük bir violonselci. Bu kaç yılında çalıyordu? 46 yılında çalmış. O sıralarda New York Filarmoni Orkestrası'nda birinci violonselci aranıyor. David Sirkin buna hevesleniyor ve gidiyor sınava. Fakat sınavda kim var başka? Antonio Yanigro, Starker. Yanaş Starker'e bir olan elinde Stradivarius violonsel var çünkü. Ha. Ve o David Sirkin'in violonselini sonra ben söylemiştim ya, öldükten sonra ben yani 1980'lerde falan peşine düştüm violonselin. İstanbul'da ablasını buldum. Violonseli gördüm. Violonselle çaldım falan biraz. Satın almayı düşündüm ama çok büyük fiyatlar söylemişti. O zamanki yani ufak memur fiyatlarıyla alamadım tabii. O şekilde kapandı o. David Sirkin çok iyi bir violonselciydi. Orada kazanamayınca üzüntüsünden vapurla geri dönerken vapurda ölüyor. Tabii vapurda ölenleri de denize atılıyor biliyorsunuz. Evet. Onun mezarı deniz şimdi. Çok acıklı bir şekilde bir soru var. Çok üzüntüden genç yaşta, değer miydi bilmiyorum. Türkiye'de de mutlu olabilir diyenler neyse. Sonra işte Saldarelli geliyor. Onun yerine 1945'lerde geliyor sanıyorum. Bu eser tamamlanınca 29 Haziran'da 46'da ilk icrasını Devlet Operası'nın açılışında çalıyor. Saldarelli mi çalıyor? Saldarelli çalıyor. İlk çalışını o yapıyor. Saldarelli Necip Bey'in ağzından şu şekilde duyuyor poem hakkında. Kendisinin Akdeniz'in esin kaynağı olduğunu söylemektedir.
Akdeniz'in yumuşak sıcaklığı, tatlı havası ve mavisi. Nitekim poemde Akses'in diğer senfonik eserlerinin aksine daha berrak bir orkestrama vardır. Çalgı kümelerinden yerini gevşek bir doku, sert ve çarpıcı ışıkların yerini izlenimci hatırlatan pastel renkler almıştır. Şiddetli duygulara, dramatik ifadelere rastlanmaz. Eser en başta üfleme çalgıların çaldığı kromatik bir iniş ile solo violonselin sunduğu bir aşk şarkısından oluşur. Bir violonsel kadansına kadar yeni bir fikir çıkarmaz. Ortaya uzun ve güç bir kadans ise daha sonra iyice şekillenecek olan üçüncü bir fikre karşılaşırız. Kadansın peşinden eserin atmosferi değişmemiştir. Ama temposu biraz hızlanmıştır. Akdeniz için kaynamaya başlamış gibidir. Poemin bitimine doğru violonsel Batı Akdeniz'den belki de İberyas kıyılarına bazı eserler, bazı sesler, bazı renkler, anılar getirir. Daha melodik bir dönem Akses için. Evet, daha romantik yani. Tabii şiirsel doğru. Aslında İdil de romantik. Yani şu an bütün müzikler romantiktir. Romantizm Bach'ın oğullarıyla başlar. Özellikle Carl Philipp Emanuel Bach'ın 1700'lerin başlarında, 18'in başlarında Emanuel Bach, Christian Bach, Friedrich Bach'la başlar romantizm. Yani romantizm 19. asırda değil. Orada şahlanır da ama asıl başlangıç özellikle Carl Philipp Emanuel Bach'ın adagiolarıyla başlamıştır. Niçin buraya geldim ki? İdil'in ben daha romantik... İdil de romantik dedim, evet. İdil'in benim için söyleyeceğim söylediği gibi çok güzel şiirle başlıyor. Bir senfonik şiir formunda solo violonsel ve orkestra için. Evet. 11 dakika, 12 dakika. 12 dakikaya yakın sanıyorum. Ortada çok büyük bir kadans var. Aşağı yukarı 4 dakikada, 3-4 dakikada diyor. O da violonselcilerin kendisini ispat etmesi için yazmıştır muhtemelen. Çünkü kendisi violonselciydi. Necip Kazım. Evet. Almanya'ya violonsel tahsil için gidiyor. 1935'lerde falan olabilir. Fakat bir müddet sonra hocası kompozisyon dersi de alıyor galiba. Diyor sen kompozisyona çok kabiliyetlisin. Sen gel bölme kendini violonsele, kompozisyona. Violonsele devam et. Violonsele devam ediyor orada. Kompozisyona devam ediyor. Ondan sonra kompozitör oluyor işte. Türkiye'ye geliyor. 46'da da bu ilk eseri yazılmış oluyor. Çıkmış oluyor ortaya. Bendeki intiba ise bu tamamen doğru. Bu konser programı bilgisini yazan Faruk Güvenç. Evet. Sonra eşi rahmetli. Çok bilgili tıpta ayrılmış bir amatör biyoloji. Herkesin ödü koptu. Müzik bilgisiyle. Kritikte aslında çok doğru yazardı. Çok doğru yazardı. Çoğu kimseyi de o yüzden kırmıştır, gücendirmiştir. Belki de gereksiz yere yüklendi yani. Bazı kemancılara özellikle. Standartları yüksekti tabii. Evet, yani şiir için başka söylemek istediğiniz bir şey var mı? Violonselcilik açısından. Kadans tamamen violonsel tekniğini zorlayarak kendisini göstersin diye yazmış. Besbelli. O zaman tekniğine göre ben de bayağı zorlandım yani. Yeni mezun olmuşum. Yeni gelmişim Fransa'dan. Onunla uğraştım ve de ilk kayıtlarımdan birisidir o benim. Ama demek ki güveniyordu ki size oynasın diye. Oynasın diye. Evet. Evet. Hayır, Navarro'ya geldiğim için Navarro oynuyordu violonselle. Ben oynadığımı zannediyor galiba. Ama hocam siz de iyi bir öğrencisiydiniz. İşte evet. Superior diplomayı aldınız yanlış evet. bilmiyorsam. Yani hiçbir eksiğiniz, defonuz yoktu doğal olarak. Hala sürekli defo var, eksik var. Hiçbir şey bitmiyor hayatta, öğrenmenin sonu. Ya benim bu şekilde bir yorumum var. Evet. Tamamen Akdeniz'in sıcaklığı yerden buharlaşan sıcak dalgalar. Özellikle
Akdeniz'in doğusundan başlayan bir orient havası esiyor eserde. O montlar, tonlar, renkler, özellikle Kuzey Afrika renkleri çok bariz bir şekilde gözüküyor. Kadans'tan sonra gelen orkestra ile beraber olan temleri hazırlıyor Kadans aslında. Bir sürü teknik zorluklar vesaireler falan, fakat yavaş yavaş dikkat edilirse ikinci bölümün melodi yapısını hazırlıyor. Siz ilk ne zaman çaldınız İdil'i hocam? İdil'i 73 yılında çaldık, evet. 9 Nisan 1973 yılında çaldık. Kimdi şef hocam? Hikmet Şimşek. Ceso'yla mı? Ceso'yla, evet. Cumhurbaşkanı Senfoni Orkestrası'yla Hikmet Bey'le çaldım. Bir daha fırsatınız oldu mu çalmak için İdil'i? Yok, olmadı. Olmadı. Sanıyorum yani zaten toplasanız 2-3 kere çok galiba. az. Ben bir şöleni çaldığını hatırlıyorum biz okuldayken. Bir de galiba Çağlayan çaldı. Ben öğrenciydim. Orkestrayla çaldı hocam. Orkestrayla. Tabii ben ya 88 ya 89 yanlış hatırlıyor olabilirim ama yani ya bir kere poemle karıştırıyor, İdil'le karıştırıyor da olabilirim. Çağlayan galiba İdil'i çaldı, Şölen de poemi çaldı ama tam emin değilim. Bakarız ona sonra. Ama çok nadir yani sonuçta çok nadir çalınmış eserler. Hiç çalınmadı, evet ya. Ne yazık ki çalınmıyor. Şu an Türk eserlerinde bir kaşış var aslında. Sebebi de bilmiyorum. Biraz zor yazıyorlar galiba. Bir de el yazması olduğu için Allah'tan bana gelen İdil'in ilk sayfası el yazması olarak geldi de bu soru söylerim. Bu poem baskı olarak geldi. 62'de basılmış. Konservatlarda zamanında yazılmıştı. Aydın gel kağıdını söylemiştim zaten. Evet hocam. Ondan sonra o şekilde geldi bana İdil'in yazısı. Evet, yani temiz nota her zaman ciddi çok bir önemli, engel. Çok önemli. Bir de şurada yani senfoniler o zamanlar elle yazması falan çok zor. Bütün partiler yazılacak. Partisyonlar yazılacak. Hepsi el yazması olarak geliyor orkestranın önüne ya da çalgıcıların önüne. Ondan sonra okuması onları bir deşifre etmek, okumak, çözmek bir alem yani. Onun için herkes kaçan. Büyük bir şansımız İdil'in orkestra eşliğini piyano indirgemesine çeviren kişi Mithat Fenmen. Evet, o da var. Evet. Sağ olsun Mithat Hoca yapmış. Hala da o indirgeme sayesinde piyano eşlikli çalınabiliyor. Evet. Necil Hoca kendisi yapmamış anladığım kadarıyla. Mithat Hoca yapmış. Evet. Eminim çok da güzel oldu. Olmuş. Çok iyi bir piyanist, çok iyi bir kompozitör aslında. Mithat Fenmen. Evet. Ben onunla çalma şerefine nail oldum gerçekten. Onların isterler, kayıtlar yaptık. Onları YouTube'dan bulmak mümkün. Evet hocam, evet. Çok büyük müzisyen. Ekonomi'ne gittiğimiz zaman bir anekdot anlatayım. Tulga Çetiz, sınıf arkadaşım. Üçümüz birden Ekonomi'ne gittik. Götürdüler bizi rehberler. Ondan sonra okul sekreteri karşıladı falan. İyi işte hoş geldiniz falan filan. Mithat Fenmen'den açıldı. Mithat Fenmen aynı okul mezunlarından. Korto ile çalışmış. Dedi Mithat Fenmen nasıl? Okul müdürü dedik. Ay vah! Biz onda çok büyük bir virtüözite bekliyorduk. Ya harcandığını düşünüyor. O da sekreter okul müdüründen beter yani. Okul müdürü de o zamanlar Pierre Petit. Meşhur kompozitörlerinden Pierre Petit. Okul müdürü. O da sordu Mithat Fenmen'i tanıyormuş. Çok yazık dedim müdürü. Harcandı. Şimdi şu an David Sirkin'den bahsetmişken tabii sırası gelmiş. Çünkü bir de doktora tezi olacak da uğraşacaklar da çıkartacaklar ortaya. Yapmazlar öğrenciler. Tembel çünkü. Ondan sonra David Zirkin'in ilk öğrencilerinden Nusret Kaya, Türkiye'nin ilk violonsel hocalarından.
Ondan sonra çok önemli violonselciler yetiştirmiştir gerçekten. Ankara odaklı yaşadı. Ankara'da odaklı. CSO'da solo violonselci kadrosundaydı. Aynı zamanda okulda hocalık yaptı. Solo violonselci. Evet, hocalık yaptı. İlk öğrenciler yetiştirmeye başladı. Zahid Sirke'nin o zamanki öğrencilerinden çok önemli bir isim. Necat Tekavaş, operanın solo violonselcisiydi. Aziz Gürek, benim hatırladığım isimlerden. Ondan sonra Mehmet Şahmalı, Enver Kakıcı vesaire falan, onların öğrencisi ve onları bilmiyorum. Onları araştırmak lazım. Bir doktora tezi gerçekten bunlar. Araştırılmalı yani. Ben onun için ısrar ettim. Yani Türkiye'deki gelmiş geçmiş violonselciler, violonsel hocalar, orkestradakiler vesaire falan, bunları bir tespit edip sıralamak lazım. Öğrencilerinize doktora tezi olarak verin. Sen yapmadın, bari başkaları yapsın. Tamam hocam. Tamam. Yani Aksesi noktalayalım mı burada yani poemi noktalayalım. İdil hakkında şey dedik yani, kaçta çalmıştım ben? 9 Nisan 1973'te poem için konuştuk. İdil evet, için bir şey konuşmadık. Hayır. Evet. Poem için Hikmet Şimşek Bey'le CSO eşliğinde çaldık. Aynı konserde Gülay Uğur'da da çalmış. Programdan görüyorum. Gülay Uğur'da ne çalmış acaba? Cemal Reşit Rey'in bir İstanbul şarkısı üzerine piyano ve orkestra için çeşitlemelerini çalmış. Demek o konser Türk bestecileri konseriydi. Evet. Girişinde de Rossini Hırsız Saksı versiyonu yapmış Hikmet Bey. Bu şekilde İdil için söyleyeceğiniz bir şeyler var mı? Tabii hocam, döneriz tekrar isterseniz. İdil için. İdil. Şimdi İdil'in yazılışında ben Hollanda'daydım. 1900 kaçta çaldık onu? 81 20 Nisan galiba. Yok, 20 Mart 1981'de ilk çalışını yapmışız. Siz yaptınız. Evet. Kime ithaf edildi biliyor musunuz? Bilmiyorum. Öyle bir şey yok o zaman. Öyle bir şey yok yani. Notların başında bir şey yazmıyor. Bana telefon edildi. Siz Hollanda'daydınız. Hollanda'daydım. Evet, Hollanda'da orkestrada solo violonselciydi. Ya 1979 ve 82 arasında orada bulundum. Çalar mısın? Zaten daha önceden çaldığım için Necip Bey'in eserlerini çok memnuniyetle kabul ettim. Bana ocağın başında 81'in başında el yazmasıyla ilk sayfası geldi. Tek sayfa. Evet. İdil'in ilk sayfası geldi. Kocaman yazılarla gelen onun kocaman. İlk sayfası bitti. Fakat arkadan bir türlü devamı gelmiyor. Neyse, belki de yine Yahya Bey'in elle yazması, nota basılmış. O basılmış nota geldi. Şu sizin herhalde duateleriniz diye tahmin ediyorum. Benim duateler. Evet, sizden almıştım. Evet. O notalar geldi. Onun üzerinde Mart ayında, Mart'ın 20'sindeymiş konser. Herhalde 15'inden falan geldim ben konsere. O şekilde çalıştık. Gören Aykal şefliğinde CSO orkestrasıyla ilk icrası yapıldı. Eserin karakterini nasıl buldunuz hocam? Eserin karakteri çok önemli gerçekten. Ben küçük bir ipucu vereyim mi İdil dediğiniz için? Eserin karakteri hakkında önemli bir kompozitörün bilgileri var. Onu isterseniz önce okuyayım. İdil'in yorumunu yapmış. Kökeni Yunanca'ya dayalı olan İdil sözcüğü, kır yaşamı için aşk konusunu işleyen resim ya da kısa şiir anlamına gelir. Bestecinin violonsel ve orkestra için yazdığı bu yapıt 1980 yılının Haziran ayında kaleme başlanmış.
almaya başlamış. Fakat tamamlanmamış sene sonuna kadar. Aynı yılın Aralık ayında gerçekleşmiş nihayet. Sonra işte Ocak'ta bana yollamaya başladı el yazısıyla. Necip Fazıl Akses kendisinin de yıllarca violonsel çalması nedeniyle bu enstrümana özel bir yakınlık göstermiş ve İdil'in ardından 1982-84 yılları arasında yine violonselin solo enstrüman olarak ele aldığı 4. senfoni, Senfonia Romantica'yı, Fantastica'yı adlı yapıtıyla bestelemiştir. İdil'de violonselin rolü yine eserin adıyla ilgili olarak kurgulanmıştır. Yer yer romantik bir atmosferle iç içe geçen pastoral dolamalar ağırlıklı olarak violonsel tarafından şarkılanır. Orkestra ise bu ezgisel çizgiyi takiben soyut bir tarzla, izlenimci tanılarla ünlü bir fon oluşturur. Eserde teknik bakımdan violonsel için oldukça zorlayıcı, kadans türü oluşumlar göze çarpar. Bir diğer dikkat çekici özellik ise violonselin genel olarak oldukça tiz registerlerde kullanılmış olmasıdır. Aksis'in genç dönem eserlerinden biri olan İdil, gerek orkestrasyon, gerekse kompozisyonel tekniksel bakımda bazı farklılıklar gösterir. Genel olarak bestecinin diğer yapıtlarında tercih ettiği geniş hacimli, ağır orkestral dokular ve armonizasyon üslubu bu eserde yerini göreceli olarak daha hafif ve saydam bir yapıya bırakır. Enstrümantasyonda ise silafon, glockenspiel, celesta, arp ve piyano gibi çalgıların ağırlık kazanarak yer yer farklı tımsal etkileşimler yarattıkları gözlenmektedir. Bunların yanı sıra orkestrada rastlapsal ögelerin ortaya çıktığı presto, ripetera ve violonselde ölçü vurmadan senza battuta icrası istenen kesitler bestecinin uyguladığı farklı kompozisyon teknikleri arasında yer alır. Eserde önem taşıyan bir diğer unsur ise Akses'in amodalite olarak vurguladığı soyut bir makam anlayışının yer almasıdır. Bu türden soyut yaklaşımlar eserin formunda da etkinlik kazanarak klasik form anlayışının ötesinde daha serbest yapılanmalar sergiler. Bu şekilde yazmış. Akses 1908 doğumlu, 80'de yazdığına göre 72 yaşındayken yazmış. Evet, siz demiştiniz geç dönem eseri olduğunu. Onu belirtmek için söyledim. Bu eser de 13 dakika 20 saniye sürüyor sanıyorum. Bu da senfonik şiir formunda. Kayıt 13 dakika var mı? Evet. Yani. 13 dakikada evet. Doğrudur yani. Peki hani sizce daha modern bir eser mi şeye göre, poeme göre? Daha modern olarak söyleyemem yani. Zaten İdil'de de aynı unsurlar, poemde de aynı unsurları. Yani Necip Bey'in tarzı o, yazış tarzı o. Biraz rastlamsal, biraz içinden geldiği gibi bırak gitsin, müzik kendi kendisini götürsün tarzında yazılar var. Bunda da öyle, bunda daha baskın, daha renkli, çok renkli üstelik yani. O kadar renkli ki bütün bu enstrümanlar, celesta, piyano, alt ağırlık özellikle o kadar... Bayağı büyük orkestra gerekiyor. Çok büyük orkestra, evet. Bütün renkler ya elde edildiği bir orkestranın elde ettiği bütün renkleri onun galiba sesin en çabuk anlaşılan en güzel olabilir diye düşünüyorum. Bu arada İdil'in var. Ben karıştırmışım. Evet, ben karıştırmışım. Demek ki Mithat Hoca'nın son dönemde yaptığı bir piyano indirgemesi. Yani onun içinde olgunluk dönemi Mithat Hoca içinde. Kaçta öldük Mithat Bey? 82 sanıyorum. Ben ya orta 3'teydim ya orta 2 ya 81 ya 82. Olabilir. Öyle olması lazım. Biz orta 3'teydik sanıyorum. Eski okuldaydık ya, hatırlıyorum. 83 olabilir. Belki de 83. Evet. Ya eski okuldaydık, onu biliyorum. Cebeci'deydik. İdil hakkında benim düşüncem çok büyük bir zevkle çalıştım onu, çaldım. Çalarken çok mutlu oluyorsun, hatta neşeleniyorsun.
O kadar güzel ki o alplerin arkadan böyle rüzgar gibi esmesi, sıcaklıkların yükselmesi, böyle adeta ayakların yerden kesiliyor, bulutların içinde yüzermiş gibi kendini hissediyorsun çalarken. İlk fırsatta sana tavsiyem o çalmak. Yani amacımız da o, biliyorsunuz. Evet, evet. 131 ölçülük bir eser. 131 ölçülük bir eser. İdil. Dediğiniz gibi çok renkli, çok renkli, çok renkli. Olağanüstü. Yani o Necip Bey'in orkestrada vurgulu ağır eserleri gibi değil. Çok gürültülü eserleri gibi değil. Bu çok daha hafif, yumuşak, okşayıcı. Hep okşuyor. Yani hep seviyor. Severek, herhalde severek yazmıştır burada. Saygun'a geçelim mi? Hay Saygun'a geçiyor. Nasıl oldu Saygun'un süreci? Saygun Konçerto'nun? Şu şekilde oldu. Bülent teklif etti Saygun'un çalınmasını. 87'de yazmış. 87'de yazmış. Evet. Şunu söyleyebilirim Saygun hakkında. Öncelikle Ahmet Adnan Saygun'un Atatürk ile olan bağlantısını bilmemiz gerekir. Çünkü kendisi bir İzmirliydi. Bütün Türkiye'nin geçirdiği bütün kötü olayları yaşamış, çocukluğunda yaşamış birisi. 1907 doğumlu. İzmir istilasından Cumhuriyet'in ilanına kadar İzmir'de kalmış. Hocalık yapmış falan. 1907 doğumlu. 7 Eylül 1907'de doğmuş Saygun İzmir'de. Bu eseri 1926'da Atatürk'ün Avrupa'ya eğitim için gönderdiği ilk gençlere giderken söylediği "Kıvılcım gibi gidin, ateş olarak dönün" dedikleri arasında Saygun da varmış. Cumhuriyetimizin kuruluşuyla birlikte yapılan devrimlerde güzel sanatlara, özellikle müziğe verilen önem genç Adnan Saygun'un ateş gibi çalışmasını sağlamıştır. Uygarlıkların beşiği Anadolu'yu karış karış inceleyen Saygun, Atatürk'ün açtığı yolda eserler yazmaya başlamıştır. Her vatan Saygun'u vermelidir deyişi, anlayışı Saygun'un derin eserler yaratmasını sağlar. Değerli hocamız Saygun, benim açımdan olağanüstü, anlamlı olan bu konsertoda Yunus, Köroğlu, Veysel gibi birçok ozanların felsefi etkisiyle violonseli işlemiştir. Konçertonun ilk notasından son notasına kadar gerçekliğe haykıran Anadolu kültürünü violonselle dünyaya sunmuştur. Ondan sonra 1980'deki çalışımızda zaten daha önce söyledim galiba. Yok, kayıtta hiç konuşmadık. Daha konuşmadık mı? Evet, kayıtta konuşmadık hocam. Tamam. Yani siz bana anlattınız da kayıtta yok. Tamam. 11 Ekim 1991 yılında Güler Erkal yönetiminde Cumhurbaşkanı Senfoni Orkestrası ile ilk icrasını yaptık. Ben o sırada Hollanda'daydım. İşte geldiğimi söyledim. Çaldık ve kayıt yaptık. Radyoda da bir kaydı var sanıyorum. O şekilde ilk icrası yapılmış oldu. Ayrıca yine konser notlarından kimin yazdığını bilmiyorum. Bir kompozitör ya da bir müzikolog olabilir. İsterseniz onu da okuyayım. Saygun hakkında. Yani siz bilirsiniz, tabii ki okuyun. Hani ne düşündünüz çalışırken, ne yaptınız? Tabii yani nasıl istiyorsunuz hocam? Sonuçta biz sizi dinliyoruz. Ne anlatırsanız. Çok mutlu çalıştık fakat Necip Bey çalışmalar sırasında gelmiyor. Saygun mu? Saygun. Necip'den bahsediyorum. Evet. Karıştırıyorum şimdi, kusura bakmayın. Evet. Saygun Bey zaten vefat etmişti. Evet. Ocak ayında vefat ettiği için biz de Ekim ayında çaldık onu Saygun'la. Şimdi bu yazıyı okumak istiyorum aslında. Tabii hocam, nasıl isterseniz. Evet. 29 Kasım 87. Konçerto yaylı sazları ve tahta nefeslerin alamot seslerini tekrarlayan eşliğiyle bir bozlak havası içinde solo violonselin hemen girmesiyle başlar.
Hatta ben onu şuna benzetirim. Köroğlu, Köroğlu. Hey hey, dülü hey hey, doğdu, lazi doğdu, la do la do la diye gel bir olsan. Aynısının tıpkısı. Ne kadar enteresan değil mi? Sürekli olarak gelişen giriş bölümü birinci bölümde çeşitli şekillerde karşımıza çıkar. İkinci fikir genel olarak dikey bir yazı içerir. Ancak bağlantılı köprülerinde Saygun'un giriş bölümü ögeleri ustaca kullanarak yatay ve politik yazısıyla doyumsuz zenginlikler sağlar. İkinci bölüm ağır fakat görkemli bir girişin hemen ardından sola violonsele eşlik eden, yalnız hepsi ayrı ayrı önem taşıyan hatların gelişimiyle genelde Saygun'un da az rastlanan hareketli ikinci fikre ulaşır. Bu sanki bir çocuk tekerlemesiz sadeliğiyle yazılmış olağanüstü bir yazıdır ve son bölümlere ara verilmeksizin geçilir. Bu ikinci bölümde de ben şunu hissediyorum. Yunus Emre gibi ozanların, Aşık Veysel gibi ozanların o içe dokunan çok saf, temiz melodileriyle bağdaştırıyorum ikinci bölümü. Son bölümde yine ritmik hareketlerle başlıyor. Son bölüm genel olarak hareketli ritmik öğelerden kurulmuştur. Orta bölümlerdeki tahtı nefesler, vurma çalgılar, çelestan, arp ve kemanların, violonselin plajını pasajına eşliğini orkestralama eser bölümünde duyduğumuz ana moda dönüşle sürerek sona erer. Yani çok derin, çok etkileyici bir eser. Hemen kolay anlaşılan bir eser değil gerçekten. Filozofi olarak Adnan Saygun gerçekten çok bilim adamıydı. Çok iyi bir matematikçiydi Saygun. Çok iyi kültürü olan, çok derin kültür bilgisi olan insandı. Onun için burada son eserlerinde artık bilimin felsefenin sonuna gelmiş bir kimsenin eseri kolay anlaşılan bir eser değil. Onu ilk diyenlere, öğrencilere tavsiye ederim. Çok dinlesinler, çok üzerinde çalışsınlar anlamak için. Hemen üzerine varacak bir eser değil. Zaten Saygun 1907 doğumlu, eser 87'de yazılmış. Demek ki 80 yaşında yazmış. Tabii. Yani bayağı evet. Yani onun içinde ileri yaşta yazdığı bir eser. Zaten çok kısa bir süre vefat ediyor işte. Evet, yani son yazdığı son yazdığı eser değil. Yani işte Beethoven'ın geç yelpazar kuartetleri gibi böyle hani son dönemi hep artık. Son olgunluğun mertebesinde gerçekten anlamak, yani Beethoven kuartetlerini de anlamak asrın çok ilerisinde Beethoven. Yani en aşağı 100 yıl ilerisinde. O kadar modern ki kuartetleri. Saygun kuartetleri de öyle. Çok ileri, çok anlaması çok zor. Öyle bu konsertoda öğrencileri tavsiye ediyorum. Çok uğraşın, dinleyin, çok zevk alacaksınız, çok seveceksiniz. Yani tabii Anadolu bağrından çıkan felsefi, sofistik bir eser. Burada bir parantez açacağım. Biliyorsunuz siz bana sanat yeterlik sınavı için müfredatta olan Türk Violonsel Konçertosu eseri olarak Saygun çaldırmak istediniz ama piyano partisi yoktu. Piyano partisi yoktu. O yüzden... Ben zorladım seni. Bir türlü de yazılamadı. Yani bugün hala aradan 20 yıldan fazla geçti. Hala piyano partisi yok. Biz kendimizce onun için bir çaba gösteriyoruz ama daha bugün itibariyle daha o sonuca ulaşamadık. Piyano partisi olmayınca eser öksüz kalıyor. Doğru. Önce orkestrayla çalmak lazım. Orkestrayla kolay kolay kabul etmiyorlar yani. Evet. Eserleri çalmayı. Sanıyorum 2 ya da 3 kere çalındı Doğan Hoca'dan sonra değil mi? Yani çok bir Saygun konçertoyu çalan yok. Şu var. Yakın bir zamanda Alexander Rudin çalmış İstanbul'da. Galiba 5 sene önce falan. Bilkent çaldı sanıyorum. Bilkent'te çaldı. Yok, İstanbul'da. Bilkent'te de bir ayrıyeten çalındı. Bilkent Senfoni çaldı. Değil mi? Bir kaydı mı var yoksa çaldı mı? Öyle bir şey hatırlıyorum. Yok, o İdil çalındı orada. Bilkent'te hoca. Hayrettin Hoca çalmış İdil'i galiba. Ben sanki öyle bir şey hatırlıyorum da. Saygun bir yabancı çalmış. Şeyde rastladım. YouTube'da rastladım. Yakın zamanlarda bir yabancı çalmış.
YouTube'da var. Bir de Ömer'in çalmış. Fazla tabii illa da orkestra çalmak gerekince iş tıkanıyor bir yerde. Tabii. Biz de o zaman niyetlendik. Piyano partisini onun öğrencilerinden bir kompozisyon eğitimi görmüş birisinin yapması lazım. Evet. Olmayınca birisinin yazması şart. Yani biz yoksa okulda çaldıramıyoruz diye. O atmosferi vermesi mümkün değil. Yani herhangi birisi yazamaz onu. Evet, yani orada zorlanıyoruz. Evet. Olmuyor yani. Piyano partisi olmayınca benim onu eşiksiz çaldırabilmem. Anlayacak birisi lazım. Hem de iyi bir kompozisyon öğrenimi görmüş birisi lazım. Evet, yani o bizi şu an okulda zorluyor. Evet. Başka sorularınız var mı acaba? Tayfun Bey. Hocam yorulduysanız bir mola daha verelim isterseniz. Bundan sonraki de son tur olsun. Olaya gerek yok. Devam edebiliriz. O zaman hay buyurun. Soracağınız bir şeyler var mı acaba? Benim atladığım şeyler olabilir yani. Yok yani biz tabii sitemizin Facebook sayfasının ve YouTube kanalımızın çerçevesine sadık kalmak amacıyla sizin diğer yaptığınız faaliyetler üzerine konuyu genişletmemek için kendimi tutuyorum açıkçası. Dizginlemeye çalışıyorum çünkü anlatacak, konuşacak çok şey var ama diğer türlü bu sefer amacından sapacağız. Taşmamak lazım halde. O artık başka bir sizinle yapacağımız başka bir yine sohbetin konusu olsun. Bugün bununla keselim. Diğer türlü dediğim gibi yani konu başka bir yere gidecek. Zaten bize konservatuvarın Violoncelli'nin başlamasıyla ilgili Zirkin olsun, Saldarelli olsun birçok detaydan bahsettiniz. Birçok violoncelcinin ya da bizim çevremizdeki insanın bilmediği. Onlar bugünün sosları olsun diyelim. Ama evet. Hani artık diğer konular bence başka bir günün konusu. Onları daha detaylı anlatırız. Yani sizin Türkiye'de violonsel öğrencileriniz zaten bugün de birçok yerde faal olarak birçok önemli pozisyonu yürütüyorlar. Onlar başka bir sohbetin konusu olsun deyip bırakalım. Peki. Ben Tayfun soracağım bir şey var mı? Ya evet, hocamızı bulmuşken veda etmeden, gerçi sonlarda biraz söyledi Saygun'un eserine ilgi gösterilmesini istediğini, ama violonsel heveslerine, violonsel öğrencilerine, gençlerine ne tavsiye ediyorsunuz? Saygun açısından sormuyorsunuz herhalde. Yok genel soruyorum. Siz Saygun'un eserine sevk ettiniz onları, ilgi duymalarını istediniz ama genel violonsel öğrencilerine, heveslilerine ne diyorsunuz? Yani şimdi şu an çok güzel bir enstrüman kucaklıyorlar. Bir kere onun farkında olmalılar. Violon'u elde severek başladılar. Severek çalışsınlar. Çok çalışsınlar demiyorum. Günde 5-6 almak için. Fakat çalışırken şunu yapmalılar. Aynı bir doktor gibi düşünmeler. Karşısında bir doktor var, hasta varmış gibi. Hatasını bulsun önce. Hatanın çıkış yerini bulsun. Hatalar genelde 2 nota arasındadır. Ya sol elde 2 nota arasındadır, ya sağ elde 2 nota arasındadır. Onu tespit etsinler, o hatanın yarısını çözmüş demektir. Ondan sonra da düzeltmesi kalır geriye. Yavaş yavaş 2 nota alarak düzeltsinler. Yani genelde öğrenciler bir yanlış var bir pasajda mesela. 3 satır bir de baştan sona çalar. 50 defa çalar. 50. de belki olur ama ertesi gün yine olmaz o. Halbuki hata yerini çalışmış olsa, 2 nota hata yerini çalışmış olsa o çabucak düzelir ve baştan aşağıda çalmamış olur. Yani çalışmayı bilerek çalışmalı. Çok çalışmak değil ama günde 9-10 saat çalışıp kendisini hırpalamasına gerek yok. Ama verimli, aklıyla kontrollü hatalarını bularak çalışmış olması lazım. Onun için çalışmak değil. Çok çalışmak hiç değil. Verimli, dozunda çalışmak. Kendisini hırpalamadan çalışmak. Tayfun kusura bakma, ben bütün röportaj boyunca böyle ağzımda böyle şuralara kadar yayılan bir gülümsemeyle oturdum.
Hani bunu bir niye bu kadar gülümsüyor diyorsunuz. O kadar keyfim, o kadar hani vicdani açıdan doğru bir gün yaşıyorum ki kendi açımdan. Sanki burada annemle babam da var gibi geliyor. Gülen abla bize bugün kurabiye yaptı, onların rahmetli ikisinin de yediği. Yani şu an benim yaşadığım his, işin teknik tarafı, viyonsel kısmı ayrı, bir de benim kişisel anlamda çok keyif duyduğum bir gün. Farkındayım. O yüzden aynı mutluluk buraya da yansıyor. İnanın ben de keyifle dinledim. Ya bu yapay bir gülümseme değil. Bu tamamen ben sanki şu an bizimkiler burada oturuyor gibi geliyor. Evet, siz de bir aile gibi görünüyorsunuz. Evet. Hocam çok teşekkürler. Şunu tavsiye edeyim tekrar. Evet. Çalışmadan bahsettim. Çok değil, öz fakat bilinçli çalışmak. Fakat genelde hep hatalar sol elde aranır. Sol el gitmiyor, halbuki sol el sağ el yüzünden gitmiyor. İlk hatayı sağ elde aramak lazım. İsmi üzerinde yaylı saz. Bak Türkiye'de çok güzel bir terimi var. Yaylı sazlar. Halbuki yabancılar buna telli saz derler. String enstrüman derler. Türkçe'de çok güzel bir deyim bu. Yaylı saz. Doğrusu da bu zaten. Önce yay, sonra sol el. Önce yayda hata aramalı öğrenciler. Hocalara da tavsiyem. Öğrenciler önce sağ eline bakın, sağ elini düzeltin. Sol elde hatalar kendisi de düzeltebilir onu. Sağ el düzelirse sol el düzelir zaten. Bunun çalışma teknikleri sana göstermiştim. Biliyorum. Sağ olun hocam. Evet. Ben burada bitirelim diyorum. Nasılsa hocayı başka bir gün yine rahatsız edeceğiz. O gün artık bambaşka bir konuyla, bambaşka bir gündemle konuşuruz. Ama şu an için kapatalım diyorum. Yeterince hani bugün yorduk. Sağ olun hocam ki hani gayet hani diri, bana göre çok daha enerjik şu an hoca. Teşekkür ediyorum ben. Görüşmek üzere. Maşallah. Hoşçakalın. Çok teşekkürler. Şükranlar. Hoşçakalın. Ben de teşekkür ederim Tayfun Bey. Hoşçakalın. İyi akşamlar.